Ders 1. Alışveriş zevkleri. Hey Anna, aradığın ceketi buldun mu? Merhaba John. Evet, yaptım. Güzel bir tane ve fiyatı inanılmaz. Bu harika. Kaliteli bir ceket mi? Evet, uygun fiyatlı ve iyi yapılmış. Onu bulduğum için ne kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Bu bir galibiyet. Özel bir gün için giymeyi mi planlıyorsunuz? Sanırım yaklaşan gezimiz için giyeceğim. Beni sıcak ve şık tutacak. Harika seçim. Diğer kıyafetlerinizle iyi eşleştiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. En sevdiğim kot pantolon ve botlarla mükemmel uyum sağlayacak. Güzel. Çok yönlü bir parça gibi geliyor. Başka öğeleri kontrol etmek ister misiniz? Belki bir eşarp. Ceketi tamamlayacak renkli olanlar gördüm. Kulağa mükemmel geliyor. Bir renk katacak birini arayalım. İyi fikir. Oh, şuna bak. Güzel desenleri var. Evet, bu çok güzel. Gerçekten göze çarpıyor. Onu almalı mıyız? Evet, hadi yapalım. Harika. Tezgahta senin için paketleyeyim. Çok teşekkür ederim John. Yardımınız için minnettarım. Bu benim zevkim. Bir arkadaşla alışveriş yapmak her zaman daha eğlencelidir. Ders 2. Kahve maceraları. Hey Anna, son zamanlarda yeni kahve dükkanlarını keşfettin mi? Merhaba John. Evet, birkaç ilginç olanın yanından geçtim. Her zaman harika yerler arıyorum. Bu heyecan verici. Bulmayı umduğunuz favori bir lezzetin var mı? Fındıkları gerçekten seviyorum. Çok sıcak, rahatlatıcı bir lezzet. Fındık lezzetlidir. Karameli kendim tercih ederim. Kahveye hoş bir tatlılık katar. Karamel harika bir seçimdir. Bazı kafelerin eşsiz mevsimlik lezzetler bile sunduğunu fark ettim. Evet, yapıyorlar. Bir yerde, sonbaharda gerçekten popüler olan bir balkabağı baharatlı latte gördüm. Bu doğru. Diğer ülkelerden gelen ziyaretçilerin de bu lezzetleri sık sık merak etmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Yiyecek ve içeceklerle yerel kültürü deneyimlemeleri için güzel bir yol. Hiç uluslararası karışımlar sunan bir kahve dükkanı denediniz mi? Sahip oldum. Etiyopya kahvesi olan bir yere gittim ve genellikle içtiğimden oldukça farklıydı. Nasıldı? Etiyopya kahvesinin eşsiz ve meyveli bir tadı olduğunu duydum. Bu harikaydı. Çok zengin ve aromatik. Daha fazla uluslararası çeşit denemeyi çok isterim. Ben de. Farklı kahve kültürlerini keşfetmek eğlenceli bir macera gibi geliyor. İşte yeni tatlar keşfetmek ve dünyanın dört bir yanından kahvenin tadını çıkarmak için. Ders 3. Şehirde gezinmek. Hey Anna, bu şehirde toplu taşıma araçlarını kullanmaya aşina mısın? Merhaba John. Evet, öyleyim. Metro sistemi oldukça verimli ve gezinmesi kolaydır.
Bunu duymak harika. Yine de yoğun saatlerde biraz kalabalıklaşabileceğini duydum. Yapabilir. Ancak seyahatlerinizi yoğun olmayan zamanlarda planlıyorsanız genellikle yönetilebilir. İyi ipucu. Sık sık kullandığınız favori bir rotanız veya hattınız var mı? Yeşil çizgiyi tercih ederim. Beni en sevdiğim mahallelerden ve parklardan bazılarına götürüyor. Kulağa hoş geliyor. Bu rota boyunca ziyaret etmenizi tavsiye ettiğiniz belirli yerler var mı? Kesinlikle. Güzel bir botanik bahçesi ve birkaç harika kafe var. Dışarıda bir gün için mükemmel. Botanik bahçelerini seviyorum. Çok huzurludurlar. Ücretinizi genelde nasıl ödersiniz? Transit kartı kullanıyorum. Tek biletlere kıyasla kullanışlı ve tasarruf sağlıyor. Bu akıllıca. Bazı insanların da ödeme için mobil uygulamaları kullandığını gördüm. Evet, birçok şehir şu anda bu seçeneğe sahip. Her şeyi çok daha kolay hale getiriyor. Toplu taşıma araçlarını kullanırken hiç ilginç deneyimler yaşadınız mı? Bir keresinde metroda çalan bir müzisyenle tanıştım ve doğaçlama bir konsere dönüştü. Kulağa harika geliyor. Toplu taşımacılığı özel kılan anlar gibi anlardır. Ders 4. Fitness eğlencesi. Hey Anna, son zamanlarda herhangi bir fitness dersine katılmayı düşündün mü? Merhaba John. Evet, yoga ve zumba gibi dersleri düşünüyordum. Kulağa eğlenceli geliyorlar. Gerçekten yapıyorlar. Yoga rahatlama ve esneklik için harika görünüyor. Kesinlikle. Formda kalırken iç huzuru bulma fikrini seviyorum. Denedin mi? Yapmadım ama çok sakinleştirici olduğunu duydum. Zumba da heyecan verici geliyor. Evet. Egzersiz yaparken bir dans partisi gibi. Bence harika olurdu. Hayal edebiliyorum. Yakında bir sınıfa kaydolacağını düşünüyor musun? Planlıyorum. Aynı anda taşınmak ve yeni insanlarla tanışmak istiyorum. Bu harika bir motivasyon. Egzersiz yaparken sosyalleşmek onu daha keyifli hale getirebilir. Kesinlikle. Artı, bir grubunuz olduğunda bağlı kalmak daha kolaydır. Katılıyorum. Yerel stüdyoları kontrol ettiniz mi? Çeşitli sınıflar sunan bir stüdyo buldum. Deneme haftaları bile var. Kulağa mükemmel geliyor. Önce denemek, beğenip beğenmediğinizi görmenin akıllıca bir yoludur. Evet, hangi dersleri sunduklarını görmek beni heyecanlandırıyor. Bana katılacağını düşünüyor musun? Çok isterim. Birlikte aktif kalmanın eğlenceli bir yolu gibi geliyor. Ders 5. Mutfak lezzetleri. Hey Anna, şehir merkezindeki yeni restoranı denedin mi? Merhaba John. Evet, geçen hafta oraya gittim ve harikaydı. Bunu duymak harika. Ne sipariş ettin? Deniz ürünleri makarnası yedim ve çok lezzetliydi. Tatlar çok tazeydi. Deniz ürünleri makarnası kulağa harika geliyor.
Izgara bifteklerinin de şiddetle tavsiye edildiğini duydum. Oh, bunu menüde gördüm. Kesinlikle bir dahaki sefere deniyorum. Hiç mezenin var mı? Evet, bruschetta yedik. Yemeğimize mükemmel bir başlangıçtı. Bruschetta her zaman iyi bir seçimdir. Tatlıya ne dersin? Çikolatalı lav kekini denedik. Zengin ve çöküştü. Bu bir rüya gibi geliyor. Yapışkan bir merkezi olan tatlıları severim. Ben de. Gerçekten özel bir dokunuş katıyor. Bir ara birlikte geri dönmek ister misin? Kesinlikle. Sizinle menülerini daha fazla keşfetmeyi çok isterim. Mükemmel. Bunun için bir tarih planlayalım. Başka bir mutfak macerasının tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 6. Bitki tutkusu. Hey Anna, son zamanlarda yeni bitki çeşitleri keşfettin mi? Merhaba John. Evet, koleksiyonuma eklemek için her zaman yeni bitkiler arıyorum. Bu harika. Katılıyorum. Farklı türleri keşfetmek heyecan verici. Herhangi bir öneri var mı? Kesinlikle. Geçenlerde çarpıcı bir alıcalı patos buldum. Yaprakların güzel desenleri var. Kulağa hoş geliyor. Potos'un bakımı da çok kolaydır. Yeni başlayanlar için herhangi bir ipucunuz var mı? Tabii ki. Dolaylı ışıkta gelişirler ve yalnızca toprak kuruduğunda sulamaya ihtiyaç duyarlar. Mükemmel. Yılan bitkilerini de duydum. İnsanların söylediği kadar az bakım gerektiriyorlar mı? Evet, yılan bitkileri inanılmaz derecede dayanıklıdır. Çeşitli ışık koşullarında hayatta kalabilirler. Bunu bilmek harika. Ev ofisim için biraz almayı düşünüyorum. Bu akıllıca bir seçim olurdu. Ayrıca havayı temizlemeye yardımcı olurlar. Bu da bir bonus. Vay canına, buna bayıldım. Peki ya çiçekli bitkiler? Favori var mı? Barış zambaklarına bayılırım. Güzel beyaz çiçekleri vardır ve onları sulamayı unutursanız oldukça bağışlayıcıdırlar. Barış zambakları güzeldir. Bir tane oramalıyım. Çok fazla güneş ışığına ihtiyaçları olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç de değil. Düşük ila orta ışığı tercih ederler. Bu da onları iç mekanlar için mükemmel kılar. İşte bitki maceralarımıza ve kendi küçük yeşil cennetlerimizi yaratmaya. Ders 7. Tarihi canlandırmak. Hey Anna, tarihin sıkıcı bir şekilde nasıl öğretildiğini hiç düşündün mü? Merhaba John. Evet, tamamen katılıyorum. Çoğu insan ders kitaplarından okur ve sıkıcı hale gelir. Kesinlikle. Tarih sadece bir dizi tarih değildir. Büyüleyici hikayeler ve deneyimlerle doludur. Kesinlikle. Tarihi figürlerin yaşamlarını ve eylemlerinin bağlamını öğrenmeyi seviyorum. Burada da aynı. Geçmişi daha ilişkilendirilebilir ve canlı hissettirir. Favori bir tarihi figürün var mı? Kleopatra'ya hayranım. Zekası ve siyasi becerileri zamanı için dikkat çekiciydi.
Kleopatra harika bir seçim. Onun hikayesine de hayran kaldım. Peki ya olaylar? Rönesans ilgimi çekiyor. Çok canlı bir sanat ve yenilik dönemiydi. Kabul ettim. O dönemdeki yaratıcılık dünyayı değiştirdi. Bununla ilgili herhangi bir belgesel gördün mü? Evet, Leonardo da Vinci ve Michelangelo gibi sanatçıları araştıran birini izledim. Bu sanatçılar inanılmazdı. Çalışmaları bugün hala bizi etkiliyor. Kesinlikle. Sanat ve hikayeleri tarih derslerine dahil etmenin büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Bu harika bir fikir. Öğrencilerin ilgisini çekecek ve geçmişe olan ilgilerini artıracaktır. Ders 8. Ağ maceraları. Hey Anna, geçen hafta konferansa katıldın mı? Merhaba John. Evet, yaptım. İnanılmaz bir deneyimdi. Bunu duymak harika. Değerli bağlantılar kurmayı başardınız mı? Kesinlikle. Alanımda birkaç profesyonelle tanıştım ve iletişim bilgileri alışverişinde bulunduk. Bu harika. Ağ oluşturma pek çok kapı açabilir. Tanışmayı en sevdiğin kişi kimdi? Tanınmış bir şirketten bir konuşmacıyla konuşmaktan gerçekten keyif aldım. Onların içgörüleri ilham vericiydi. Kulağa ilginç geliyor. Sunumlarından ana çıkarım neydi? İş yerinde uyarlanabilirliğin önemini vurguladılar ve bu benim için gerçekten yankı uyandırdı. Bu alakalı bir nokta. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında uyarlanabilir olmak çok önemlidir. Kesinlikle. Ayrıca etkili iletişim becerileri üzerine bir atölyeye katıldım. İletişim becerileri çok önemlidir. Belirli bir teknik öğrendiniz mi? Evet, aktif dinleme ve yapıcı geri bildirim verme pratiği yaptık. Bu yetenekler paha biçilmezdir. Son konuşmalarda öğrendiklerinizi kullandınız mı? Sahip oldum. Ekibimle yapılan görüşmeler sırasında aktif dinlemeyi denedim ve büyük bir fark yarattı. Bu harika. İşte daha fazla ağ oluşturma fırsatı ve yeni becerilerimizi uygulamak için. Ders 9. Seyahat masalları. Hey Anna, ziyaret ettiğin en ilginç ülke hangisi? Merhaba John. Geçenlerde Güneydoğu Asya'da bir ülkeyi ziyaret ettim. Güzel tapınaklara ve çarpıcı manzaralara sahiptir. Kulağa harika geliyor. Hangi ülkeydi? Tayland'dı. Tapınakların mimarisi nefes kesici. Tayland kültürü hakkında çok şey duydum. Ünlü tapınakları ziyaret ettin mi? Evet, dev uzanan Budası ile tanınan Wat Pho'yu ziyaret ettim. İnanılmazdı. Bu görülmesi gereken bir manzara olmalı. Oradaki atmosfer nasıldı? Huzurlu ve maneviydi. Tapınağın karmaşık detayları büyüleyiciydi. Harika bir deneyim gibi geliyor. Oradayken yerel yemekler denediniz mi?
Oh evet. Pad Thai ve mango yapışkan pirinci denedim. Lezzetliydiler. Bunlar popüler yemekler. Lezzetler evde yediklerinizle nasıl karşılaştırıldı? Çok daha taze ve daha canlıydılar. Tatlı ve tuzlu arasındaki dengesini sevdim. Hayal edebiliyorum. Seyahatleriniz sırasında yerlilerle tanıştınız mı? Evet, yaptım. İnsanlar inanılmaz derecede arkadaş canlısı ve misafirperverdi. Yolculuğumu daha da iyi hale getirdi. Bunu duymak çok güzel. Seyahat etmek gerçekten yeni bakış açıları ve arkadaşlıklar açar. Ders 10. Anlamlı bağlantılar. Hey Anna, bu hafta sonu telefonsuz bir gün geçirmeliyiz diye düşünüyordum. Bu iyi bir fikir. Bize dikkat dağıtmadan anlamlı konuşmalar yapma şansı verir. Kesinlikle. Bazen teknolojinin etkileşimlerimizden uzaklaştığını hissediyorum. Tamamen katılıyorum. Mevcut olmak ve birbirlerine odaklanmak güzel. Hangi faaliyetleri yapmalıyız? Yürüyüşe çıkmaya ne dersin? Doğa her zaman harika sohbetlere ilham verir. Bu fikri seviyorum. Yürüyüş, özgürce sohbet ederken manzaranın tadını çıkarmamızı sağlar. Artı, günü birlikte geçirmenin sağlıklı bir yolu. Aklınızda favori bir yol var mı? Evet, göl kenarında muhteşem manzaralara sahip güzel bir patika var. Orası huzurlu. Kulağa mükemmel geliyor. Piknik hazırlayabilir ve su kenarında öğle yemeğinin tadını çıkarabiliriz. Kesinlikle. Bir piknik deneyime katkıda bulunur. Hangi atıştırmalıkları getirmeliyiz? Tatlı olarak sandviç, meyve ve belki biraz kurabiye hazırlayalım. Yiyeyim. Kulağa lezzetli geliyor. Üzerine oturmamız için bir battaniye getirebilirim. Harika. İçkilerle ve sandalyelerle ilgilenirim. Her ihtimale karşı. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Bir süreliğine bağlantıyı kesmek ferahlatıcı olacak. Ben de dostluğumuzu güçlendirmek için harika bir fırsat olacak. Ders 11. Bakkal maceraları. Hey Anna, haftalık market alışverişini bitirdin mi? Henüz değil, John. Bu öğleden sonra gitmeyi planlıyorum. Peki ya sen? Daha yeni döndüm. Meyve ve sebzelerde harika fırsatlar buldum. Kulağa harika geliyor. Hangi meyveleri aldın? Olgun çilek ve sulu portakal aldım. En sevdiğin meyve nedir? Mangoları severim. Bana yazları hatırlatıyor. Onlardan hoşlanıyor musun? Kesinlikle. Mangolar lezzetlidir. Genelde onlarla smoothie yaparım. Kulağa ferahlatıcı geliyor. Smoothie'nize ne koyuyorsunuz? Ekstra besinler için yoğurt, biraz bal ve bazen ıspanak ekliyorum. Ispanak mı? İlginç seçim. Tadı çok mu değiştiriyor? Pek değil. Meyveler ıspanak lezzetini yener. Denemelisin. Yapabilirim.
Meyveli başka tariflerin var mı? Evet, çilek, muz ve limon sıkımı karışımı ile meyve salatası yapıyorum. Yiyeyim. Kulağa renkli ve lezzetli geliyor. Kahvaltıda yer misin? Bazen, güne mükemmel bir başlangıç. Kahvaltınız nedir? Genelde dilimlenmiş muzlu yulaf ezmesi ve bir tutamak tarçınlı yulaf ezmesi yerim. Yulaf ezmesi sağlıklıdır. Başka bir şey eklemek ister misiniz? Bazen ekstra lezzet için fındık veya çilek eklerim. Çok doyurucu. Kulağa lezzetli geliyor. Bir ara bu kombinasyonu denemeliyim. Kesinlikle yapmalısın. Sağlıklı beslenmek eğlenceli ve lezzetli olabilir. Katılıyorum. Ne hazırlayacağınızı bildiğinizde market alışverişini değerli hissettirir. Ders 12. Seyahat planları. Hey Anna, Paris'e uçak rezervasyonu yapmayı düşünüyorum. Kulağa heyecan verici geliyor. Ne zaman ayrılmak istersin? Önümüzdeki ay, belki 15'ini hedefliyorum. Mükemmel zamanlama. Orada ne kadar kalmayı planlıyorsun? Yaklaşık bir hafta. Şehri iyice keşfetmek istiyorum. Harika seçim. Ziyaret etmek istediğiniz belirli yerler var mı? Kesinlikle. Eyfel Kulesi listemde ve Louvre'u kaçıramıyorum. Bunlar mutlaka görülmesi gerekenler. Başka ne yapacağını düşündün mü? Montmartre'de dolaşmayı ve yerel hamur işlerini denemeyi çok isterim. Oh, Paris'teki hamur işleri en iyisidir. Favoriniz var mı? Kruvasanlara bayılırım. Çok pul pul ve tereyağlıdırlar. Peki ya sen? Macarons hayranıyım. Pek çok lezzette geliyorlar. Yiyeyim. Bunları da denemek zorundayım. Yakında herhangi bir gezi planlıyor musun? İtalya'ya bir gezi yapmayı düşünüyorum. Roma'yı ve Venedik'i görmek istiyorum. Kulağa harika geliyor. İtalya'nın çok zengin bir tarihi var. En büyük cazibe merkeziniz nedir? Kolezyumu gerçekten görmek istiyorum. Resimlerde etkileyici görünüyor. Gerçekten yapıyor. Ve İtalya'daki yemekler de büyük bir cazibe, değil mi? Kesinlikle. Otantik makarna ve gelatoyu denemek için sabırsızlanıyorum. Kulağa lezzetli geliyor. Seyahatlerimizden sonra seyahat deneyimlerimizi paylaşmalıyız. Evet, hadi yapalım. Maceralarımızla ilgili notları karşılaştırmak eğlenceli olacak. Bunu dört gözle bekliyorum. Seyahat etmek öğrenmek için harika bir yoldur. Ders 13. Aile bağlantıları. Hey Anna, kuzenlerimin gelecek hafta ziyarete geleceğini öğrendim. Kulağa hoş geliyor. Buradan ne kadar uzakta yaşıyorlar? Yaklaşık 2 saat uzakta yaşıyorlar. Bu yüzden çok uzak değil. Bu uygun. Onları sık sık görüyor musun? Pek değil. Genellikle tatillerde veya aile toplantılarında buluşuruz.
Anlıyorum. Yine de aileye yetişmek güzel. Onlarla ne yapmayı planlıyorsun? Onları yerel parka ve belki bir restorana götürmeyi düşünüyorum. Kulağa eğlenceli geliyor. Favori restoranınız var mı? Evet, şehir merkezinde harika bir pizza ile harika bir İtalyan yeri var. Pizzayı seviyorum. Hangi sosları tavsiye edersiniz? Margherita pizzaları en iyisi. Basit ama lezzetli. Kulağa cazip geliyor. Kuzenlerinizin yemek için özel istekleri var mı? Bazı yerel yemekleri denemek istediklerini söylediler. Ben onların rehberi olacağım. Bu harika. Onları yeni tatlarla tanıştırmak eğlenceli. Kesinlikle. Ayrıca parkta bazı oyunlar oynayabiliriz. Aklında hangi oyunlar var? Belki frisbee veya futbol. İkisi de süper eğlenceli. Bunlar harika seçimler. Sık sık spor yapar mısın? Özellikle hafta sonları deniyorum. Beni aktif tutuyor. Bir ara sana katılmalıyım. Arkadaşlarla her zaman daha eğlencelidir. Kesinlikle. Spor söz konusu olduğunda ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Ders 14. Sualtı harikaları. Hey Anna, şnorkelle dalıştan yeni döndüm. Ve harikaydı. Kulağa inanılmaz geliyor. Ne gördün? Renkli balıklar ve hatta bir deniz kaplumbağası gördüm. Büyülüydü. Vay canına, bir deniz kaplumbağası. Büyük müydüler? Evet, oldukça büyüktü. Zarif bir şekilde yüzüyordu. Hiçbir tane gördün mü? Vahşi doğada değil. Ama onları belgesellerde gördüm. Çok nazik görünüyorlar. Gerçekten öyleler. Ve balık çeşitliliği çarpıcıydı. Hangi renklerdi? Parlak sarılar, maviler ve hatta bazıları çizgili. Su altında bir gökkuşağı gibi hissettirdi. Kulağa güzel geliyor. Hiç fotoğraf çektin mi? Yaptım. Balıkların ve mercanların inanılmaz fotoğraflarını çektim. Bahse girerim, harika görünüyorlar. Favori bir resmin var mı? Evet, bir anemondan dışarı bakan bir palyaço balığından biri. Çok sevimli. Palyaço balığı çok sevimli. Şnorkelli yüzme sırasında ilginç bir şey öğrendin mi? Mercan resiflerinin deniz yaşamı için önemini öğrendim. Sualtı şehirleri gibiler. Bu büyüleyici. Okyanuslarımızı korumak çok önemli. Kesinlikle. Her şeyi gördükten sonra deniz koruma için daha fazlasını yapmak için ilham aldım. Bu harika bir zihniyet. Belki okyanus temizliği için birlikte gönüllü olabiliriz. Bunu çok isterdim. Bir fark yaratmanın anlamlı bir yolu olurdu. Hadi planlayalım. Eğlenceyi çevreye yardım etmekle birleştirmek her zaman iyidir. Katılıyorum. Artı, birlikte daha fazla sualtı harikası keşfedebiliriz. Ders 15. Takım çalışması zaferleri.
Hey Anna, işbirliği yapma yeteneğimizin projelerimizi nasıl etkili bir şekilde etkilediğini düşündün mü? Merhaba John. Evet, ekip çalışması çok önemlidir. Yaratıcılığı ve problem çözmeyi gerçekten geliştirir. Kesinlikle. Becerilerimizi birleştirdiğimizde çok daha fazlasını başarabiliriz. Kesinlikle. Farklı bakış açıları yenilikçi çözümlere yol açar. İşbirliği konusunda en sevdiğin kısım nedir? Beyin fırtınası seanslarını seviyorum. Her zaman enerji ve harika fikirlerle doludurlar. Ben de. Birlikte çalıştığımızda fikirlerin nasıl geliştiğini görmek heyecan verici. Sence düzenli bir beyin fırtınası toplantısı ayarlamalı mıyız? Bu harika bir fikir. Yaratıcılığımızın akışını sürdürecek ve ekip çalışmamızı güçlendirecektir. Kesinlikle. Son olarak, büyük ya da küçük başarılarımızı kutlamalıyız. Katılıyorum. Başarılarımızı tanımak morali artırır ve herkesi teşvik eder. Bir sonraki projemizin tamamlanmasından sonra küçük bir kutlama planlamaya ne dersiniz? Kulağa mükemmel geliyor. Küçük bir kutlama takımı gerçekten bir araya getirebilir. Kesinlikle. Hepimizin yaptığımız sıkı çalışmayı takdir etmek önemlidir. Ders 16. Meraklı zihinler. Hey Anna, son zamanlarda evreni çok düşünüyordum. Bu ilginç. Neyi merak ediyorsun? Sahip olduğum birçok sorunun cevabını bulmayı seviyorum. Anladım. En büyük sorularınızdan biri nedir? Her zaman merak etmişimdir. Yıldızları gökyüzünde tutan nedir? Bu derin bir soru. Bence yerçekimi ile ilgisi var. Değil mi? Evet, yer çekimi her şeyi bir araya getiriyor. Ama nasıl çalıştığı büyüleyici. Gerçekten öyle. Evren çok geniş ve gizemli. Hiç yıldızlara baktınız ve kıyaslandığında kendinizi küçük hissettiniz mi? Kesinlikle. Her şeyin ne kadar büyük olduğunu fark etmenizi sağlar. Ve diğer gezegenler ve galaksiler hakkında merak uyandırıyor. Kesinlikle. Başka gezegenlerde hayat olduğunu düşünüyor musun? Umarım öyle. Yeni yaşam formları keşfetmek harika olurdu. Bu inanılmaz olurdu. Nasıl olabileceklerini hayal edin. Doğru mu? Bizden tamamen farklı olabilirler. Düşünmek eğlenceli. Başka hangi sorularınız var? Sık sık kara delikleri merak ediyorum. Nasıl oluşurlar? Oh, kara delikler gizemli. Çöken yıldızlardan oluşurlar. Bu çok ilgi çekici. Bilimin bu şeyleri anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu seviyorum. Ben de. Evren hakkında bilgi edinmek zihnimizi yeni fikirlere açar. Katılıyorum. Hiç bitmeyen bir keşif yolculuğu. Lütfen abone olun. Beğenin ve kanalımızı paylaşın. Desteğiniz daha harika içerik oluşturmamıza yardımcı oluyor. Teşekkür ederim.